Merhaba arkadaşlar, Tekut Antik Sanat Atölyesi internet kursumuza hoş geldiniz. Şimdi size 5 dakikada bir yüzük nasıl yaparız? Bununla ilgili bir teknik tarif etmek istiyorum ben. Malzemelerim böyle silindir şeklinde, herhangi bir nesne olabilir. Ben bir tahta kalemi buldum burada. Onu kullanacağım. Bu yüzüğün ölçüsünü almak için arkadaşlar. Evet, karga burnum var, küçük bir karga burnu. Bunları takı malzemeleri satan yerlerden ya da hırdavatçılardan elde edebilirsiniz. Yuvarlak uçlu pensem var, yan keskim var ve yine takı malzemeleri satan yerlerde bulabileceğiniz böyle yumuşak tellerim var. Bunları renk renk, her çeşit renkte bulabilirsiniz. Ayrıca burada bir tüyo da vermek istiyorum. Evinizde eski elektronik eşyalarınızdan kalan bakır teller varsa, o kabloların içinden çıkan bakır teller bu tür işler için bulunmaz bir malzemedir arkadaşlar. Çok kıymetli bir malzemedir. O bakır telleri de bu tekniklerde kullanabilirsiniz. Bir de benim böyle renk renk Swarovski boncuklarım var. Ben bu sefer bunları kullanmak istiyorum. Bir de böyle kocaman bir cetvelim var. Siz normal cetvelde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kullanmak istediğim renklere karar vereceğim. Siyah ve kırmızı boncuklarımı kullanmayı düşünüyorum ben. Bu yüzüğün yapısına en uygun bunlar var elimde şu an. Siz de elinizde ne varsa o boncukları kullanabilirsiniz. İlla ki bunların aynısı olması şart değil. En çok önerdiğim şeyler arkadaşlar, yeni malzemeler almaktansa elimizdekileri değerlendirmek. Tel rengi olarak gümüş rengini seçiyorum. Arkadaşlar bu teknikte ilk önce telleri belli bir mesafede keseceğiz. Bunun için 35 santim bence gayet uygun. 4 tel keseceğim. Siz bu sayıyı üretmek istediğiniz modele göre azaltabilir ya da çoğaltabilirsiniz. Düzgün olursa o kadar iyi. Cetvelimizi artık kaldırabiliriz. Şimdi yüzük ölçümüzü alalım. Elimizdeki herhangi bir silindir nesneyi bunun için kullanabiliriz. Ben tahta kalemi kullanıyorum. Normalde kullandığım bir yüzüğü bu şekle geçirerek ne kadar bir ölçüde yüzük yapacağımı tasarlıyorum. Yaptığımız bazı işlemlerden dolayı yüzükte daralma olabiliyor o yapım aşamasında telleri sardığımız için. O yüzden parmağımıza tam neresi denk geliyorsa bunun yarım santim yukarısını kullanacağız. Yani ben tam bu kısmı kullanacağım. Şimdi telleri şu şekilde ortadan bükerek biraz böyle birbirine sabitliyorum. Çok bükmeniz gerekmiyor. Çok bükersek zaten şu uçlarda dolaşıklığa sebep olur. Bu sadece yüzüğün parmağımıza dolanan kısmı için. Ne demiştik? Tam şu kısmı kullanmam gerekiyor. Oraya göre telleri sarıyorum hepsini birlikte ve tam dibinden şu şekilde bir hareketle büküyorum. Kalan uçlara istediğiniz şekli verebileceksiniz. Her biri 5'er dakikada birçok çeşit yüzük yapabileceksiniz. Ben kontrol ediyorum, bakıyorum parmağıma göre. Evet, sorun yok. Şimdi bu uçları birbirinden ayıralım. Ben buraya istediğim boncuğu takabilir, bu tellere istediğim şekli verebilirim. Kırmızı ve siyah renkte boncuklarımı kullanmak istiyorum. Boncuklarımı tellere takıp yüzüme şekil vermeye başlıyorum. Siyah renkten başlayalım. Boncuğumuzu buraya taktıktan sonra şu şekilde teli kesiyoruz ve ucunu şöyle yakından göstereyim. Yuvarlak helezonik bir şekilde boncuğu dibe kadar sabitliyoruz. Bakın bu şekilde. Bir de kırmızı alalım. Ve burada yine
telle süsleme yapmak istiyorum. Bunun için bu telimi kesmeyeceğim. Dibine bir boncuk takacağım. Dip kısmında kalması için. Ama üst kısmını kesmeyeceğim arkadaşlar. Daha önceki videolarımda da tarif ettiğim şu kıvırma yöntemini uygulayacağım. Bakın tel sabit. Karga burnu hareket halinde. Hareket ettirerek telimizi kıvırıyoruz. Bakın böyle bir şekil oluştu. Mesela arkadaşlar bunu böyle büktüm. Büktükten sonra bunu böyle açık bırakamayız. Bunu açık bıraktığımız zaman çünkü kıyafetlerimize takılır, etrafa takılır. Ben yine buna bir boncuk geçireceğim. Yine siyah boncuk. Bu diplerin süslü görünmesi için. Ve şu telin içinden diğer telimi geçireceğim. Gördüğünüz gibi model yüzüğü yaparken oluşuyor. Böyle yatırayım. Ve bunu da buraya dolayayım. Evet, dipten bu teli doluyorum. Bu sefer kırmızı alalım. Ve bu telin işini burada sonlandıralım. Yuvarlak bir şekilde büküyorum. Ve şu şekilde kapatıyorum. Bu şekli seviyorum. O yüzden ben bu şekilden bir tane daha yapmak istiyorum bu uçla. Ve bunu da yine başka bir telle sabitlememiz gerekiyor. Bu sefer şuradan geçireceğim teli. Bükmeden önce geçirelim. Sonra bükelim. Ben burada bir boncuk kullanacağım. Siyah boncuklarımı kullanıp 3 tane dizmek istiyorum. Mesela 3 tane boncuğu buraya koyarsam bu teli de buradan geçirdiğim zaman halkanın içinden modelimiz güzelleşebilir. Buraya da aklıma esti. Şu an geldi aklıma. Yuvarlak bir şekil yapalım. Ve o şekilde bu teli sonlandıralım. Bu şekilde büküyorum. Helizonik şeklimizi de buraya yerleştiriyorum ve hoş bir görüntü oluştu. Buraya kondurduk.
şeklimizi de bununla sabitleyebiliriz. Tellerin içinden geçiriyorum ki bu buradan kaymasın. Bakın gayet sağlam oldu. Bu ucu da değerlendirmek istiyorum. Yine sevdiğim şekille. Özel tasarım yüzüğümüz tamamlandı arkadaşlar. Siz tabii ki tel sayısını daha da çoğaltarak bunu daha büyük yüzükler haline de getirebilirsiniz. Böyle yanlamasına uzun desenler yapabilirsiniz. Ben size teknik gösterme açısından bugün bu yüzüğü yaptım. Bence gayet de şık oldu. Dekotantik Sanat Atölyesi internet kursuna kayıt olmak için abone olmanız yeterli ve zile bastığınızda ben burada olacağım arkadaşlar.